Herkese iyi günler. 8 Mayıs 2024 günlerden çarşamba. Hepimize güzel bir gün olsun dilekleriyle başlıyorum. An itibariyle Bitcoin şu anda 62.200 dolarlarda. CVD değerlerimiz eksi 175'te. Yani Bitcoin işlemlerinde şu an itibariyle gece kapanışından itibaren neredeyse ne artı giriş ne artı çıkış yok modundayız. Ufaktan hareketler yapıyoruz. 2 gün önce dirençlerimize doğru 65.5'a doğru yapmış olduğu hareketinin ardından yemiş olduğu redle birlikte yataya bağlamıştı. Dünü tamamen bir hacimsiz şekilde geçirdik. Düşen 4 saatlikteki üst band trend çizgimizin üzerinde hareket halindeydi ki dün gece itibariyle yavaşça aşağı doğru kendisini 62 binlere kadar saldı. İçeride yapmış olduğumuz minör Fibonacci çizgimizin şu anda 0.38 düzeltme seviyesinin üstünde tutunmaya çalışıyor. Şurada bir akümülasyon alanımız vardı. Onun üstündeki noktaya denk geliyordu ki 62.000 tam sayı direnci diyelim. Orada şu anda ufaktan tepkiler alıyor. Ne zaman ki 62.000'e doğru gelecek olsa buradan yukarıya doğru bir yükseliş, fakat yükselişte yeterli olmadığı için tekrardan kendini aşağıya salıyor. Bitcoin'in bir hacim girişine ihtiyacı var. Altcoin'lerde ise dominansın yükselmesinden kaynaklı yine o 2 gün önce yapmış olduğumuz hareketten sonra aşağı doğru bir satış oldu. Sonrasında dominans yani yukarıya doğru yükselmeye devam etti ve bunu engelleyemiyor. Bundan kaynaklı olarak dün öğleden sonradan itibaren altcoin'ler ufak ufak kızarmaya başladılar ki bazıları %2-3 arasında bir düşüş sergilediler. Baktığımızda dominans da aslında çok böyle bir eksi rakamlarda değil. Yani yükselişini çok yapmıyor. Fakat altcoin'lerimiz maalesef buna direnemiyorlar artık. Altcoin'lerin yapacak bir şeyi kalmadı. Totalde Bitcoin yine 0,10 puanlık bir düşüş sergilerken para çıkışı 0,30'da gözüküyor. Yani buradan anlayacağımız şu var, aradaki bir fark ekstrem olarak çıktı ki bunun girdiği noktayı da şu anda göremiyorum. Çünkü Total 2 ve Total 3'ler 0,54 ve 56'larda an itibariyle. Bakalım Amerikan piyasalar açıldıktan sonra bir ekstra hareket gelecek mi? Bir canlanma hareketi yaşayacak mıyız? Market maker iyice bezdirme moduna girdi. Bir hacimsizlik, bir iştahsızlık, böyle yılmış bir halde bekliyoruz. Neyi bekliyorlar? Önümüzde ayın 15'inde gelecek olan veriler bekleniyor desek daha bir haftamız var. Bir hafta içerisinde çok şeyin değişebileceğini hepimiz biliyoruz. Bakalım neyi göreceğiz, nasıl ilerleyeceğiz? Yani yan taraftan şu andan bir yüksek alım sesleri geliyor ama maalesef gördüğünüz gibi çok da böyle büyük bir tepki yapamadık. 200'lük, 270'lere geldik. Biraz ekstrem güce ihtiyacımız var. Ethereum o direnci maalesef gösteremiyor. Yavaş yavaş iyice kendini saldı. Haftanın kapanışının altından neredeyse 0.38 düzeltmesine doğru yavaş, pardon, 0.618'e doğru kendini bıraktı aşağıya. Düşen trendini çünkü geçen gün yapmış olduğu hamlede 2 gün önce kıramadı. Red deyince Bitcoin'le beraber o da kendisini aşağı doğru saldı. Total 2'de biliyorsunuz burayla ilgili bir yapmış olduğumuz çalışma var. Hem üst banttan aşağıya doğru düşen ve uzun sürede gelen bir yükselen trendi vardı. Burayı bir şekilde aşmamız gerekiyor. Bir para girişi gelmesi gerekiyor. Bu da Ethereum'la birlikte gerçekleşecek. Bunu sağlayamadığımız için altcoin'lerin tamamında bir geri çekilmeyi hissediyoruz. Total 3 burayı kırmıştı biliyorsunuz. An itibariyle haftalık kapanış seviyesinin üstüne geldi. Şu anda üstünde. Yani belki kırdım diye acaba burayı retest mi yapacak, ama haftalık kapanışı kapatmamak bizim için daha kıymetli görünüyor benim gözümde. Takip edeceğiz. 12 saatlik spotta baktığımızda ise gelen iki tane o çirkin mumdan sonra aşağı doğru güzel bir satış geldi. Saat 3'te kapanacak mumumuzun da çok da bir farkı yok. Yine bir e, ayı çekici, biraz daha aşağı satarsa güzel bir ayı çekici modunda gözükecek. Yukarıya bir tepki almamız gerekiyor. Burada da yaptığımız ufak bir öyle bir değişik fantastik Fibonacci çalışmamız vardı. Onun da 0.5 seviyesinin altına doğru hafiften sarktı.
Bana göre bir altı eğer ki de gelecek olursa 61.500'ler ki altında 61.200'de de haftalık kapanış seviyemiz var. Buralardan Bitcoin destek alacaktır. Hani kanal içerisinde aşağı doğru düşüş eğer ki gerçekleşmeye devam ederse burada destek göreceğimiz yerler belli. Zaten bir önceki desteğimizi aldığımız seviyelere doğru yaklaşıyoruz. Önümüzde büyük 0.38'imiz ve altında da 0.5'imiz var. Biliyorsunuz ki 0.5 şu anda tekrardan kanal düşen kanal bandımızın içerisindeki dip noktaya denk geliyor. O da 55.970'te. Umarım oralara doğru bir salma hareketi yaşamayız. İlerleyen süreçlerde yani şurada bir yükseliyoruz. Şuradaki yükseltinin tepesini yaptık. Buradan yukarıya doğru hareketimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tepe oluşumunu yaptık diyelim burada. Hareketten sonra yukarıya doğru inşallah güzel bir alımlarla yükselişimize devam ederiz. Balinalarımız ne durumda? Balinalarımız dün itibariyle 40.16'ya kadar gelmiştik. 40.15'e düştü gece. Tekrardan şu anda 13'lerdeyiz. Burayı 59.85 görmüştük. Ee, 1 puan burası düştü. Bunu da şöyle açıklayalım. Buradaki 3 puanlık balinamızın 2 tanesi, 2 puanı 100 ile 1000 arasındaki bölgeye geçti. Bir tanesi direkt altcoin'lere, alttaki yatırımcılara doğru satıldı. Yani yaklaşık 2000 Bitcoin direkt olarak küçük yatırımcılara gitti. Diğer iki birimse 100 ile 1000 arasındaki yatırımcılara satılmış oldu. İzleyeceğiz bakalım. Saat 1, saat 3'te 12 saatlik mum kapanışımız gelecek. 4 saatlik kapanışlarımız gelecek. 4 saatliklerde son 3 mumdur. Bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı yaktık. Nötr gidiyorduk. Umarım saat 3'e kadar bu mumu da 62.963'lere doğru yükselişi tamamlarsak yine burada bir yeşil mumumuz olacak. Piyasa açılmadan önce böyle güzel yeşil bir mum, hatta dirence doğru yaklaşan, üst dirence doğru yaklaşan bir yeşil mum görürsek bizim için daha güzel, keyifli olur. Başka söyleyebileceğimiz neyimiz var? Altcoin'lere girmek istemiyorum. Canlı yayımızda yine Amerikan piyasalar açılmadan önce ufaktan altcoin'lerimizi de kontrol eder, bakarız. Amerikan piyasaları biliyorsunuz dünü nötr kapattılar. Ee, Bir ATH seviyesinden sonra düzeltme yaptılar biliyorsunuz. Dow Jones'ta da S&P'de de aynı grafiği görüyoruz. Aynı şey Nasdaq için de geçerli. Hepsi bir düzeltmesini yaptı. Yükselen trend ve Fibonacci teknik çalışmasında işte 0.236'lardan yapmış oldukları tepkiyle tekrardan ATH seviyesine doğru yükselişe geçtiler. Dün onlar yatay bitirdiler günü. Eğer ki hep birlikte haftaya gelecek olan verileri göreceksek birazcık bana zaman erken gibi geliyor. Amerikan piyasa açılışından sonra bunu biraz daha net anlayacağız diye düşünüyoruz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ekstrem değişik bir gelişme olursa artık akşam kapanıştan sonra incelemelerimizde takip edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Herkesin kazancı bol olsun. Güzel bir gün geçirelim. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.